Merhabalar, Filiz Gökdemir, ben eğitim koordinatörü. Uğur Bey'in tatili bitti çok şükür. Evet. Nihayet biz de kavuştuk. Beyefendi gitti, güzel güzel tatillerini yaptı Çınar Ali ile birlikte. Biz de burada bir hafta kös kös oturduk. Sıcaklarla boğuştuk. Reşide ile hep size Reels çektik. Reşide ile ben çalıştık ama size bol bol videolar çektik. Reşide herhalde bu hafta yayınlar diye düşünüyorum onları da. Bugün ne dikeceğiz? Bugün önden tek pileli, özellikle tesettür alanında kullandığımız bir model. Kapalı güzel bir tunik dikeceğiz. Çok güzel desenli satenlerimizden birini seçtim. Moda renkler, bu senenin moda renkleri diye düşünüyorum. Zaten kahveler dolu her tarafta. Üzerimde gördüğünüz keteni siz sormadan söyleyeyim. Tabii ki bizim ketenlerimiz arkadaşlar. Beyaz ketenlerimiz. Sizler de alıp değişik değişik renk renk dikebilirsiniz. Çok güzel keten bir elbise. Uzun bir elbise dikeceğim bu hafta video için. Keten mevsimini kaçırmayalım. Bizim ketenlerimizde hiç kaçırmayalım diyorum size. Çünkü %100'ler. Harika da bir renk seçtim. Böyle taba rengi gibi bir renk seçtim. O videoda çok güzel olacak. Uğur'un yayınlamadığı haftada çok güzel Aerobin'den bir Aerobin'di değil mi? Aerobin. Aerobin'den çok güzel bir etek pantolon diktik sizler için. Çok pratik tabii ki. Her zaman olduğu gibi bu cuma yayında arkadaşlar. İnşallah Uğur Bey tatil sevdasına böyle tatil havasından çıkarsa. Çıktı mı? Çoktan çıktı. Bitti mi? Ha iyi o zaman. Tamam o zaman. Evet. Ben kumaşımızın kodunu başa tuturlana yazdım. Aynı zamanda YouTube'da da yazıyor. Kumaşım Eğer bu. bakmak isterseniz web sitemizden görebilirsiniz. Desenden çizgiler belli olmadığı için arka tarafını çevireceğim arkadaşlar. Şöyle tabii ki öncelikle ön tarafı çıkartıyorum. Neden? Hani normalde 4 kat yapıyoruz ya. Bunun önünde pile vereceğimiz için sabun almamışım oğlum. Maviyi verir misin? Buyurun. Şöyle güzelce katlıyorum, sağ ol canım. Güzelce katlıyorum kumaşımı. Bak bak fırlatıyor bir de kırıyor, görüyorsun. Geçen değil mi? hafta da Ali bolca Evet. Ali hepsini kırdı zaten. Evet. Şöyle biraz daha çekeyim. Evet arkadaşlar, şöyle bir iki tane de iğne takayım. Saten kaymasın. Kendimizi garantiye alalım. Sen şu anda kaç beden dikiyorsun? Ben şu anda her zaman olduğu gibi 40-42 beden arası dikiyorum. Ama zaten ölçülerle veriyorum arkadaşlar. Ölçülerle verdiğim için lütfen siz de kendi ölçülerinizi uygulayın. Tamam. Şuraya hemen bir düz çalışma çizgisi alıyorum. Sistem aslında hiç değişmiyor. Evet. Önce düz çizgisini alıyor. Evet. Sonra beden ölçülerine göre Aynen. kumaşı ikiye katlıyor. 9 santim standart yaka genişliği veriyorum. Bazen de 4'e katlıyor. Evet. Bugün böyle yapacağım. Pardon. Önce 5 santim pile payını buradan ayırıyorum. Kumaş katından 5 santim. Hemen boyumu alıyorum. 90 santim dikiş payı ile birlikte. Ve bunların düzünü alıyorum. Evet. 5 santim ölçümü aldıktan sonra bu 5 santimin haricinde 9 santim yaka ölçümü alıyorum. 16 santim kol düşüklüğü, kol boyunu alıyorum. 3 santim alta düşüyorum. Arkadaşlar 16 santim ne düşük kol oluyor ne takma kol oluyor. Ama takma kol havası veriyor. 16 santim. Evet. Yakamı da şöyle 7 santim kadar düşüyorum. Kapalı bir yaka çalışacağız. Burası düz geliyor. Şu şekilde
yakamı belirliyorum. Yaka rigasıyla da rahatlıkla yapabilirsiniz. Şunu da kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Bakın tam geliyor buraya. Ben şu an Filiz Hoca'yı bölmemek için Görüyorsunuz. konuşmuyorum. Birazdan sorularınızı Evet, şu yazdıklarınızı çizimi okuyacağım. bir bitirelim. Daha sonra 27 santim göğüs düşüklüğü. Göğüs düşüklüğü lütfen ölçüler için YouTube kanalında ölçü alma ve kalıp çıkartma videolarımız var. Çok net böyle tane tane anlattığımız videolar var. Orayı seyredin. 43 santim bel düşüklüğü. Bel düşüklüğünden sonra 20 santim basen düşüklüğü veriyorum. Kol evimi 24 santim yapıyorum. Bu 24 santim şöyle söyleyeyim 40, 42, 44, 38 bedenler 24 santim kullanabilir. 42'den sonrası işte 25, 26 diye çıkar. Herkes kendi kol evini bulabilir. Bu nedir? Bel düşüklüğü bölü 2 artı 2. Dediğim gibi bunların bütün detayları YouTube kanalımızda var. Kol evimi buldum. Şimdi göğüs ölçümü alıyorum. 4'e bölüyorum. 26 artı 2 santim yapıyorum. Arkadaşlar bakın 5 santim hariç ölçüyorum. Daha sonra da rigamı alıyorum. Çok fazla içeri girmeden şöyle hafifçe bir kol evi çiziyorum. Şurası. Şuradan yani. Evet. Basen ölçümü alıyorum. 4'e bölüyorum. Artı 2 santim bolluk payı veriyorum. Ben artı 2 santim veriyorum pratik dikiş ve kesimde. Siz daha bol isterseniz bunu 2-3 santime çıkartabilirsiniz ama göğüste çok bollaştırmayın isterseniz. Basende ve belde bir bollaştırın. 27 santim artı 2 santim 29. Evet. Şimdi düzümü alıyorum. Eteğe doğru gidiyorum arkadaşlar. Etekte de 1 santim fazla açıyorum ve 30 santim yapıyorum. Ve şu an çizimim hazır. Makas da Daha demin almamışım. Murat abinin elindeydi, ben gördüm. Dur ben bulayım hemen makasımı. Evet. Burada bir karmaşa yaşadık da yayından önce. Evet. Şimdi kesiyorum arkadaşlar. Kesimle ilgili özellikle söyleyeceğim bir şey var mı, yoksa yorumları okuyayım mı? Oku. Okey okuyorum. O zaman bir dakika. Başa gitmem lazım biraz. 1 santim dikiş payı bırakıyorum. Yaka hariç. Sizi çok seviyorum canım hocam yazanlar olmuş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi özlemişler hocam. Ben de özledim. Seni özlememişlerdir ama Bir kesin. izleyicimiz demiş ki sizi, yani Filiz Hoca izleyerek makinasını çözmüş. Hep not almış söylediklerinizi. Eğer ses az geliyorsa şu an Instagram'da, dilerseniz YouTube'dan da izleyebilirsiniz. YouTube kanalımızda çünkü mikrofonlu yayınımız. Direkt Filiz Hoca'nın, benim ve Uğur'un sesi daha net geliyor olabilir. Ben Al. elimden geldiği kadar yakınlaşıyorum ama. Alt kısmı keserken ortadan itibaren şöyle hafif 1 santim kadar ucu yuvarlıyorum. Arkadaşlar sivri olmasın diye. Ve benim ön bedenim hazır. Tamam. Üzerindeki elbisenin dikiminden isteyenler var. Dikeceğiz. Bu Keten elbise değil dikimi tabii ki. bekle. Bu şey gömlek Elbise değil, etek. bu gömlek etek Gömlek arkadaşlar. etek. Çok dua etmiş. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim sizlere de. Senin sayende çok şey öğrenmiş. Çok teşekkür ederim. etmiş, Çok dua sağ olun. etmiş. Çok İzleyiciniz. ya Allah razı olsun diyorum ben de size. Ya o kadar güzel dualar gönderiyorsunuz ki bana. Herhalde biz de o yüzden daha güzel şeyler yapıyoruz diye düşünüyorum ben de. Tamam. Bir izleyicimiz demiş ki ben keten belli lastikli pantolon dikeceğim. Nasıl kesmem lazım? Açık olarak anlatır mısınız? YouTube kanalımızda kanal. belli lastikli pantolon, yani Reels'larımızda bile çok net anlatılması var. Mesela bahsettiği Filiz Hoca'nın kırmızı aerobinden yaptığımız son 2 Evet. Reels'larımızda var. Bir ikiye böldük, hatta daha da anlaşılır olsun, yavaş olsun diye. Böyle 1,5 dakikaya sığdıralım dedik. Bir öncesi dikim diyorum, çizim ve kesim. Evet. İkincisi de kesim ve Onun dışında YouTube'da da en az YouTube'da 4-5 zaten Filiz tane, Hoca'nın anlatımı bile 4-5 var. tane Canlı var. yayınlarımız çokça Tabii. var. Böyle hızlandırılmış videolarımız var, Reels'larımız var. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi Devam edelim. arka kısmı keseceğim. Ön kısmı yerleştiriyorum. 5 santim
pile payı hariç yerleştiriyorum. Ona dikkat edelim. Şu şekilde yerleştiriyorum. Tabii ki hemen düzünü alıyorum. Şöyle bir iki iğne takayım da kaymasın. Düz cetvelim nerede? Şurada. Ver ya. Aslında çocuk elbiseleri YouTube kanalımızda doğru, haklısınız. Canlı yayınlarda da çok dikmiyoruz. Reels'larda birkaç tane diktik. En son benim oğlum var hatta videoda. Evet. Plaj avlusu Plaj diktik. avlusu diktik. Plaj kıyafeti böyle Müslim'den diktik. Ondan önce etek diktik. Yine bir etek diktik. Yine tatlı fistodan bir bayramlık elbise diktik. Evet. Aslında bunların hepsi Reels'larda var. Arka düz çizgimi ön bedenimden 3 santim yukarıda alıyorum arkadaşlar. Hemen buraya 9 santimlik yakamı veriyorum. 16 santimlik kol evimi veriyorum. 3 santim aşağıya düşürüyorum. Düzünü alıyorum. Sistem aynı, yani değişmiyor. Bu sefer böyle keselim dedik. Ayrı ayrı kestiğimiz için. Kol evimi aynı şekilde çıkıyorum. Zaten dikiş payı da var. Ve buraya sabitliyorum arkadaşlar. Ve onun dışında tüm bedeni aynı şekilde kesiyorum. Arka bedenimi de 3 santim düşüyorum. Pardon, arka yakamı. YouTube kanalımız Kumaş Fırsatı. Kumaşımız siyah beyaz değil. Bej siyah. Görünmüyor mu videoda? Yok, çok aslında gözüküyor ama bazen ekrandan ekrana değişebiliyor. Yani benim telefonumdan baksak, seninkinden baksak hepimizde bir tık farkı oluyor. Hani o ekran çözünürlüğüyle alakalı. Şöyle dümdüz aynen bunun boyutunda. Kumaş Fırsatı YouTube Kesiyorum. kanal adımız. Kumaş Fırsatı, yani YouTube'a Kumaş Fırsatı yazarsanız direkt kanalımız açılacak. Oradan zaten canlı yayını görebilirsiniz. Bütün yayınlarımızın hepsinin kayıtları YouTube kanalımızda. Bilginiz dahilinde olsun. Geçmiş yayınlarımızın hepsini de oradan izleyebilirsiniz. Bu yayınımız da orada kayıtlı olacak. Evet, Yayınımız arka bittiğinde. bedenini de kestim. Bu dizde bir Yani dizin mi? üstünde şurada 90 Dizin santim 90 buralara santim. falan gelir. Normal işte eteklerin üstüne. Yani bunu elbise olarak da kullanabilirsiniz. Yani bunu elbise olarak da düşünün. Kısa giyiyorsanız aynı şekilde elbise olarak da kullanabilirsiniz bunu. Evet, şimdi kolları keseceğim arkadaşlar. Bir sorun var. Güler Erkan ve Burada dergisine verilen kol kalıplarını olduğu gibi mi çıkarmalıyız? Kol ölçüsü insandan insana farklılık gösterir mi? Gösterir tabii ki. Gösterir. Kendi kolunuzu ölçün. Oraya da uygulayın. Ona göre yapın. Çok daha şey olur, net olur. Yani hiçbir karışıklık olmaz. 24 santimdi benim kol evim. Hemen bunun tabii ki hep arkadaşlar böyle bir çalışma çizgisi çekiyorum. Hem de kumaşın yamukluğunu alıyorum. 24 santim. Yine bir 5 santim aşağıya düşüyorum. Buradan itibaren kol evimi çiziyorum. Çünkü oraya da fazla bir kol evi vermediğimiz için. Evet. Bu arada şimdi Filiz Hoca bitirince ben size kumaşı göstereceğim. Çok güzel bir kumaş bu. Şimdi kol boyum benim omuzdan bileğe 70 santim. 16 santimi çıkarttık. Ne kaldı? 54 santim. Uğur'a sormuyorum bile artık. Sırıtıyor. Ama sana bakıyorum, bir tepki bekliyorum. Benden önce bir atlamanı bekliyorum ama yapmıyorsun öyle bir şey. Yok hocam öyle Evet. bir yeteneğim yok. 56 kalıyor. 54 kalıyor tabii ki. 56 değil. 54 kalıyor. Hemen 54 santimi buraya veriyorum. Hatta ben buna manşet koymak istiyorum. O yüzden 50 santim. 45 santim yapıyorum arkadaşlar. 45 santim yapıyorum. 9 santimlik manşet koyacağım. 45 santim benim burama gelir. Şuraya gelir arkadaşlar. Şöyle bir bolluk tutuyorum. Ne kadar bol istiyorsam manşetim için. 30 santim. Yarısı 15. Hemen buraya 15'i veriyorum. Ay çok pardon. Biraz yakındım. Ben böyle savuruyorum ya kendimi. Hemen buradan da 15 ile koltuk altını birleştiriyorum. Ve kolum hazır. Yine dikiş payı vererek kesiyorum arkadaşlar. Yağ gibi makasımla
Reels'larda böyle koca terzi makasları kullandık. Hülya Hanım, YouTube'da ya da canlı yayınlarda dikeceğimiz şeyleri Filiz Hoca'yla birlikte karar veriyoruz. Kumaşları da birlikte seçiyoruz onunla. Bu istekleriniz de hepsi bende var, merak etmeyin. Birlikte seçiyoruz, karar veriyoruz. Eğer yapılabilecek ürünlerse, pratik olarak kesime uygunlarsa yapıyoruz. Yanları biyeli eşofman takımı dikmemizi istiyormuş da. Unuttular can. Bugün biraz erken ya canlı yayınımız. Evet, biz bugün saat 1'de başladık Evet, tabii bugün ki. biraz erken başladık. Arkadaşlar çok güzel desenli muslinlerimiz var aslında. Doğru söylüyor. Yani bir eli yanları bir eli canlı yayında yapamayız ama videoda yapabiliriz. Evet. Videoda o çok çok güzel, tam böyle yazlık serin serin giyebileceğiniz muslinlerimiz var. Biliyorsunuz muslinlerimiz %100 pamuk. Böyle yanları bir eli hoş bir takım yapabiliriz. Bizde kalıp olarak burada dergisi ve Güler Erkan kalıpları var. Hem isterseniz kumaşfırsat.com'dan alabilirsiniz ya da eğer gelip görmek isterseniz mağazamızda da bir standımız var, her ikisinin olduğu. Onlar var. Dayana dergisi var bir de. Bu ürünlerin hazır kalıp olarak onlar var. Kollarımı da kestim. Şimdi manşetlerimi kesiyorum. Arkadan yapılan çocuk elbiseler veya bayan elbisesi kol ölçüsü standardı var mıdır? Yok arkadaşlar, öyle yani bir kol ölçüsü standartı. Mesela şimdi ben dün kursiyerlerimle birlikteydim. 5 tane bayanın kol ölçüsünü aldım. Standartı nedir? 60 diye verilir zaten standartı. 5 bayanın kol ölçüsünü aldım. 5'ininki farklıydı. Tabii herkesin Yani çünkü herkesin vücut yapısı farklı. hepsi hemen hemen 2-3 tanesinin omuzu da farklı çıktı ki hepsi aynı beden. Yani bayanların hani bedeni de Ama doğru. değişikliği. Ya hepimizin boyları farklı Tabii, olduğuna yani. göre. Doğru. Mağazamız İstanbul Seyrantepe'de, Kağıthane ilçesindeyiz. Seyrantepe metro durağına yürüme mesafesindeyiz. Her zaman bekleriz. Hafta sonu da cumartesi günleri de açız. Hafta içi zaten her gün açız. Hafta sonu gelmek isterseniz cumartesi Eni günleri de açız. 15 yapıyorum. Manşet. Pardon. Şuradan kesik olmayacak. Şöyle yapayım. Ben de unuttum. Sıcak hepimizin başına vurdu. Ya gerçekten aşırı sıcak yani. Bugün dışarıda durmayın zaten. Evet. Evet, 15. 15. Ne dedik? 9 santim manşet yapacağım. 9 18 yapar. 2 santimde dikiş payı veriyorum her bir taraftan. 20 santim. Esas işimiz kumaş satışı zaten. Burası çok büyük bir mağaza. Gelenler biliyorlar. Kumaşfırsat.com'da on binlerce kumaş bulabilirsiniz. Mağazamızda keza çok fazla kumaş çeşidimiz var. Hepsini inceleyebilirsiniz. Instagram sayfamızı, web sitemizi. Binlerce çeşitte kumaşımız var. Kampanyalı olarak, indirimli olarak da çoğu giriyor. Dünyanın her yerine gönderim yapıyoruz. Bunlar da manşetlerim arkadaşlar. 2'ye de bölüyorum. 2 manşetim hazır. Şöyle. Şimdi pervazlarımı yapacağım. Mağazamız İstanbul Seyrantepe, Kağıthane ilçesinde. Seyrantepe metro durağına yürüme mesafesinde. 2 metre kumaş kullandım arkadaşlar. Görüyorsunuz. 38 ile 42 beden arasına 2 metre kumaş yetiyor. Bunlar koldu. Önü ve arkayı alıyorum. Şu an diktiğimiz tuniği tesettürler çok rahat giyebilirler. Çünkü Rahatlıkla. Tesettür. kollu, yakası Evet. kapalı, Arkasına da şey uzun. koyacağım. Arkasına da pencere dediğimiz çıtlı bir pervazımı ona göre yapacağım. Ön tarafın pervazını keserken arkadaşlar şu 5 santimlik pile payını es geçiyorum. Onun dışında pervazımı belirliyorum. Bakın şöyle.
Arkaya yırtmaç. Aklıma gelmedi yırtmaç. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle 6 santim. 4, 5, 6 her şekilde yapabilirsiniz. Çok geniş olmasın. Şurası. Hemen pervazımı kesiyorum. Güler Erkan dergilerine ve Burada dergilerine kumaşfırsatı.com, Tuhafiye, Güler Erkan ve Burada kategorilerinden inceleyebilirsiniz. İsterseniz bize DM'den ya da WhatsApp'tan yazın. Arkadaşlarım size linkini yollarlar direkt bu ürünlerin, bu dergilerin. Bu ön pervazım. Şimdi arka pervazı keseceğim. Şu Kübra Hanım, her kumaşımızın metre fiyatı birbirinden farklı. Sürekli de bir kampanyamız oluyor. Hiç değişmiyor. Mesela şu anda tek fiyat 49.90 kampanyamız var gibi. Onun içinde de muhakkak ki sorduğunuz tarz kumaş vardır diye tahmin ediyorum. O yüzden hani net bir şey söyleyemem. Bir web sitemize girip böyle bir ufak bir araştırma yapmanızı rica edeceğim. Arkayı böyle çiziyorum arkadaşlar. Yine. Şu an Filiz Hoca'nın diktiği büyük bedene uygun değil. Maksimum 42 bedene kadar giyilebilir ama siz tabii ki kendi beden ölçülerinizle büyütebilirsiniz bunu. Arkadaşlar arka pervazı çizdim. Arkaya yırtmaç koyacağımız için yaka yırtmacı şöyle 17-18 santim kadar aşağıya düşüyorum. Ve buradan itibaren yuvarlayıp burayı 6 santime denk getiriyorum. Bakın şöyle bir pervaz çiziyorum ve kesiyorum. Peki bu 54 beden olsaydı, yani büyük bir beden için olsaydı kaç metre kumaştı? Şimdi 90-90 2 boy alacaktı. 2 boy alacaktı. Kenarından da kollar çıkar. Yani yine 2 metre Yine gidiyor 2 metre aslında. gidiyor. Ama kollara yetmeyebilir. 2,5. 2,5. Yani 2 boy beden boyu alacak. 1 boy da kol için Kol alacak. için alacak. Tamam. Kenarlarından da işte pervazlar çıkar. Manşetler çıkar. Bak, kestiğim bir şeyi attım bence şu an. Ha, yok hayır. Atmadım. Yok. Bu sefer atmadım. Bu sefer tabii hiç yapmam değil mi? Bazen yaşanıyor bunlar. Hiç yapmam değil mi? Yanlış görmüşsünüz. Evet, kumaşlarımızın neredeyse %95'i çiften. Çok nadir teken kumaşımız var. Onları da zaten hep belirtiyoruz. 135 santim ve üzerindeki kumaşlar giyimde çiften diye geçer. Uğur, kesin Bilginiz bitti. olsun. Hocam tebrik ederim. Bu kumaşımız da çiften. Ya görüyor musun? Hızlısınız. Çok hızlıyım ben. Zaten işin zorlu tarafı kesim ya. Evet, Çizim, kesin. kesim. Yani dikimde bir şey yok. Şimdi arka pervazı ortadan ikiye katlıyorum. Şöyle güzelce bir İş burada. ortasını belirliyorum arkadaşlar. Özellikle iletilmem istendi. Beyaz elbise giymişsiniz, çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Artık yazı ben de yaşayayım dedim. Evet, bu kumaşımız keten. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu burada göstereceğim. Tamam. Hazırlayayım. Arka bedenimi düzü bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Pervazımı da bu şekilde tam ortaya gelecek şekilde. Yani hemen bedenimin ortasında bulayım. Bir yanlışlık yapmayalım. Bedenimin ortasında buldum. Kumaş muhtemelen evet polyester karışımlı bir ürün. Saten. Yani şöyle, saten olduğu için polyester karışımıdır muhakkak ki. Yani artık polyesterler kaliteli oldukları için yaz aylarında da tercih ediliyorlar. O yüzden hani bazı ürünler evet olmayabiliyor, bazısı yakıyor ama bu ürün bence yakmaz çünkü ince bir kumaş. Ama içte göstermez, astar gerektirmez. Değil mi yani? Bence de yani sen bunu kesinlikle. giyersin. Tabii kesinlikle. Evet. Şöyle bakın ortadan iğneliyorum bunu. Pervazımı yerleştiriyorum. Ay elime iğne batmış. Şimdi ben dikiş aşamasına geçerken Filiz Hoca size bir parçasına kumaşın detaylarını göstereceğim. Gerçekten çok güzel. Bence tarzına göre de fiyatı da çok iyi. Çok iyi. Gerçekten iyi. Yani şu anda bütün kumaşlar indirimli. Bizim geçen hafta diktiğimiz Reels'ını çektiğimiz voal kumaş. O bayağı su donucu. Şeyli, leopar desenli üstelik. Henüz yayınlamadı ama göstermişti. Ama gösterdim hikayede. Açıkçası kaçta 59 lira Öyle mıydı? bir şeydi. Öyle bir şeydi yani. Yani Bedava gibi bir şey.
Arkadaşlar arkadaki yırtmacı tabii ki çok fazla açmıyorum. 7 santim kadar açıyorum. Şöyle. Buraya bir çizgimi alıyorum. Şuradan yarım santim orta çizgi haricinde bir yarım santim çiziyorum. Bir yarım santim de bu taraftan çiziyorum. Bu yaptığı modelin incelikleri varmış bu sefer. Evet. En azından bunu katalım dedik. Pilemiz de var ayrıca biliyorsunuz. Evet. Bunu şöyle dikeceğim arkadaşlar. Dikerken de göstereceğim. Anladım. Evet. Arkayı da açacağız direkt. Ön pilemiz var bizim. Ön pilemiz var. Bunları burada açık açık göstereyim. Pardon tersinden çok affedersiniz. Ben yine Filiz Hoca'yı bölmemek için önemli bir şey anlattığı Evet. için Şurayı soruyorum. göstereyim Reşit'e. Makineye Hı hı, geçtiğimizde evet evet. başlayalım. Arkadaşlar ön pilem burada 5 santim zaten görüyorsunuz. İşaretimi almıştım. Çizgimi almıştım. Şöyle iğneliyorum. Bu pileyi dilediğiniz kadar dikebilirsiniz. Şuradan bir 15 santim kadar işaretimi alıyorum. Pilemi buradan buraya dikiyorum. Bakın burası değil. Şuradan şuraya dikiyorum. Burada anlaşılmayan bir şey yok diye düşünüyorum. Şimdi dikişe geçiyorum. geçelim. Uğurcuğum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Uğur beni bu aralar çok sık tebrik etmiyor. Özledim hocam sizi. Gerçekten mi? Biz de seni özledik ya. Recep Hanım'ı da özledim. Vallahi Ay, çok biz de seni teşekkür ederim. özledik. Canım benim. Gerçi tatile gittin diye bize hava atarsın falan diye düşündük ama. Yok değil mi? Hiç öyle bir şey yok bende. Yok mu? Tamam o zaman. Makinalarımı alayım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Tamam. Ben de o sırada size biraz kumaştan bahsedeyim. Şimdi dediğim gibi kumaşımız saten dokuda. Üstünde leopar deseni var. Alt taban rengi böyle bej. Üzerinde de siyah böyle leopar desenleri var. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Gabardin dokusunu görüyorsunuz. Şöyle şu verevine çizgiler var ya, bunlara gabardin doku deniyor. Şöyle. Yani dokuması gabardin dokuma. Şimdi kumaşın şöyle bir size bir dökümünü göstereyim. Böyle incecik bir ürün değil ama kesinlikle kalın asla değil. Astar da gerektirmez. İç de göstermez. Değil mi yani? İç göstermiyor. Yanlış görmüyor muyum? Hayır. Yok. Hiç göstermiyor. Şöyle, tabii ki saten olduğu için de kaygan bir yapısı var. Ya biz şu an tunik dikiyoruz ama tabii ki elbise dikersiniz, etek dikersiniz. Bunun dışında isterseniz pantolon dikersiniz. Saten pantolon çok güzel olur. Çok takım da çok güzel Dökümlü olur bundan bluzlar böyle arkadaşlar. şık bluzlar olur. Bence abiye bile çok güzel dikilir. Evet. Çünkü kumaşın parlaklığı olduğu için çok hoş duruyor. Bundan eteği kiloş, karpuz kollu çok güzel bir elbise yapabilirsiniz. Evet, şimdi pilemi alıyorum. Bakın Evet, geldi. burayı işaretlemiştim zaten. 15 santimlik işaretime kadar dikiyorum arkadaşlar. Pasport kızımız görüyorsunuz. Aynen. Kampanya yapacaktık bu hafta, ne oldu? Ben onu bugün yayınlayacağım. Heh, tamam. Ben onu Çünkü bugün Ahmet Bey yayınlayacağım. sürpriz verdi Evet, dedi. evet. Yeni gelmiş makineler stoğa girmiş tekrar. Kampanya yapıyor muyuz dedim. Tabii ki dedi. Bugün o zaman açıklanacak. Arkadaşlar bakın şöyle diktim 15 santim kadar. Önüne çevirdim. Bakın pilem hazır. Hemen şu tarafa çeviriyorum. Sağa sola nereye isterseniz. Ben sağa doğru kıvırdım. Şurayı da şöyle kaymasın diye. Hemen ucundan sadece tutturuyorum. Zaten buraya pervaz gelecek. Aynen, kiloş etek de çok güzel olur bu. Harika olur. A kesim etekler çok güzel olur. Harika Bence olur. dar etek de bu arada çok Evet. güzel olur. Verev. Ve pilem hazır. Göster. Görüyorsunuz. Ben devam edeyim. Pilem hazır. Ben yine söylemek istiyorum. Biz zaman kaybı olmasın diye ütü yapmıyoruz. Evet. Ama sizler dikiş yaparken ütü yapmanızı öneriyoruz tabii ki. Daha iyi Arka olur. pervazımı alıyorum. Gördüğünüz gibi bir orta çizgim var. 2 tane de yarımşar santim mesafeyle çizgiler çektim. Şimdi şuradan yakadan başlıyorum. Bakın şuradan geliyorum. Buradan böyle dönüp buradan bitireceğim. Sonra da açacağız orayı. Biz oltalı bobinler kullanıyoruz. Hem mağazamızda hem de online'da da yine bobinlerimiz oltalı bobinler. Bunları dikiş iplikleri, tuhafiye dikiş iplikleri kategorimizden inceleyebilirsiniz. Vallahi yalan olmasın 700 taneden fazla rengi var sanırım. Yani öyle bir renk Her skalası gün var. başka renkler geliyor Oltalı zaten. bobinin
hem overlock'ta kullanabiliyorsunuz hem de dikiş makinelerinde kullanabiliyorsunuz. O yüzden hani bizde mesela şuradakiler de oltalı, buradaki de oltalı. 120 numara bu arada. Zaten Sağlam, güzel overlock'ta ipliklerdir. kullanacağınız Şunu da belirteyim arkadaşlar. Overlock aldığınızda overlock ipi dediğinizde size misina gönderiyorlar. Lütfen misina istemeyin. 120 numara dikiş ipi istiyorum deyin. Misinayı bizim overlocklarımız çekmiyor arkadaşlar. Çok sık kopma yapıyor. Ona dikkat edelim lütfen. Misinalar sanayi makineleri içindir. Bir izleyicimiz bizden bu kumaşı almış. Pantolon etek dikmiş. Harika Çok olur. güzel. Bizimle de paylaşırsanız ben de Instagram'da sizden gelenlerde paylaşırım. Hem herkese de güzel bir Üzerine de siyah ilham tunikle, olur. siyah bluzle. Allah çok güzel olur. Şu ipin takılı olduğu aparatın adı da çardak seti. Tamam onu bir göster. Şimdi bakın böyle diktim. Gayet net anlaşılıyor. Buralara çıtımı atıyorum. Diğer makasımı verir misin? Burada. Şu şekilde çıtımı atıyorum ki rahat. Kamerayı düşürdüm o zaman. Neden? Şuraya giriyorum. Bakın böyle elime aldım yakından çekeyim diye. Şuradan 1 santimlik bir boşluk bırakıp dikişe kadar. Cepte keser gibi. Aynen öyle. V yaka gibi. İzleye nasıl öğrenmişim görüyorsun. Evet vallahi öğrenmişsin Reşide. İşte bana zaten asistan lazım ya. Ben onu Olmaz biz seninle geçinemeyiz. Daha demin diyorum ki yayından önce. Şimdi doğuma çok az kaldı. Bir süre tabii evde olacağım doğum olduğu için. Ne yapacağız o zaman? Canlı yayın Bir yapmayacak yol mıyız Reşide? bulacağız. Ne Bir olacak? yol ben de bilmiyorum şu anda. Bir yol bulacağız. Ben gittikten sonra ne olacağını ben de şu an ama bilmiyorum. yine sizin Evet. eve getiriyorum. Bakın arkadaşlar. Bunu tabii V de yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Şu şekilde. Orayı Pencere. da bir düğmeyle mi? Tabii pencere, mazot Pencere. ya da kopça her şey olur. Çıt çıt. Çıt çıt. Şöyle arkadır güzel. bu. Hemen ön bedenimi alıyorum. Pilem hazır zaten. Pervazımı buraya yerleştiriyorum. Şu şekilde ortalıyorum. Ortasından saten, şifon, Kayar. ipek kayar arkadaşlar. İğneleyelim lütfen. Bakın ben bile iğneliyorum düşünün. Çok teşekkür ederim inşallah. Havalar gerçekten sıcak. Bütün hamile arkadaşlarıma Allah'tan Evet kolaylıklar ya. diliyorum. İşte resmen Hiç kolay değil. eziyet çekiyor canım benim. Hiç kolay değilmiş. Evet. İsteyen herkese de nasip etsin. Amin Ya inşallah. ben Ali'yi Aralık'ta doğurdum. Bir fark olmaz, biraz abartılıyor falan diyordum ama yok gerçekten fark var. Sinekler ve sıcak çok ciddi bir fark Bu yani. sıcakta cumartesi günü doğumuyla- geldi Reşide. Gerçek ve Ali ile geldik Evet. buraya sıcakta. Durdu ama çocuk. Şimdi çocuğun Evet. hakkını yeme ya lütfen. Senin sabunlarını kırdı Evet. bol bol. Olsun. Oynadı, Durdu ama eğlendi. çocuk Evet, yani. O takıldı. şimdi 4 yaşında bir çocuğu zapt etmek kolay değil. Tabii tabii. Yani bir saat İyi bize değildi. müsaade ediyorsa. Tahminimden iyiydi. Durdu yani. 3 tane Akşama Reels kadar. çektik Tabii ya. canım. Yani Ali ile. Akşama kadar Sağ durdu olsun yani çocuk. canım. Teşekkür ederiz Evet. ona. Evet. Şimdi yine bir ayak boyu mesafeyle pervazımı normal dikiyorum arkadaşlar. Hocam merhabalar. Yakası bir tunik veya elbise nasıl dikilir gösterin. Ne kadar güzel. Tabii ki gösteririz. Haftaya da öyle bir şey dikelim. Değil mi? Şurada seçtik kumaşlarımızı. Bakın Evet, şurada gördüğünüz kumaşlarımız kumaşlar var hazır. Ya, onlar seçildi. O yüzden dedim. Önden zaten biz hepsini merak etmeyin düşünüyoruz, planlıyoruz, programlıyoruz. Kumaşları Listelerimiz ayarlıyoruz. var. Tabii hepsini yapıyoruz. hiç Evet merak haftaya etmeyin. canlı yayında canlı yayında bakayım olur mu? Evet olur. Yakadan büzgülü elbise dikelim. Şimdi çok mutlu olacağımız bir yorum Ama ben okuyorum. açık dikmek istiyorum. Reşte istemiyor. Ne yapabilirim ki yani şimdi? Şimdi çok güzel bir yorum okuyorum. Hocam dikişe başlangıcım sizinle oldu. Emekleriniz ödenmez. Düz bir ev tipi ve overlockla başladım. Şimdi makinalarımı sanayi tipine çevirdim. Çünkü artık siparişlere yetişemiyorum. Teşekkür Ya ederim. harikasınız ya gerçekten. Allah Şeyden mi yazmış? Allah daha Ne çok güzel. versin Amin. inşallah.
Bize de dualarınızda unutmayın diyorum Evet. ben. Sadece bunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bu kadar faydalı olabiliyorsak şu anda kızardım falan böyle tüylerim diken diken oldu. Gerçekten Reşit'e de bilir zaten Evet. benim tepkilerim böyle. Çok ama çok mutluyum yani. Lütfen bu tür şeyleri bizimle paylaşın. Çok mutluyuz. İnşallah daha da faydalı olmaya çalışırız. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bizim duaya ihtiyacımız var. Bize dua edin bol bol. Evet. Şöyle kestik. Çıtlarımı da attım arkadaşlar. Pervazı çevirdim. Payım pervaza bakar şekilde hemen içten bir çıma dikişi geçiyorum. Bizim karpuz kol elbise dikim videomuz Var, tabii ki var. Sadece karpuz kolu nasıl çıkartacağımızı gösterdiğimiz bir videomuz da var. Aynen. Yani kol videolarımızın içinde o da var. Yok arkadaşlar. Aynen. YouTube kanalımız gerçekten bu anlamda güzel bir derya. Şimdi bizim diye söylemiyorum ama güzel yani. Yani sizden mesela bir şey geliyor. Biz hemen onu bir ay içerisinde mutlaka hemen çekimini gerçekleştiriyoruz. Hani kimse herkes öğrenmek istediğini görsün istiyoruz. Evet, pervazımı da diktim. Bakın şöyle çeviriyorum. Tabii ki buna güzelce ütü vurulacak. Şimdi pervazlarım dikildi arkadaşlar. Tunik bitti sayılır. Ben size söyleyeyim. Yani arka pervaz penceremizi yaptık. Pilemizi yaptık. Pervazlarımızı diktik. Bundan sonrası 10 dakika. Bunu belirteyim. Aman sakın falan demeyin. Gerçekten öyle. Çünkü kolu takıp bedeni dikiyoruz ve bitiyor. Şurada omuz dikişi en önemlisi arkadaşlar. Omuz dikişini birbirine denk getiriyorum. Pervazı bakın şöyle durur pervaz. Şöyle göstereyim. Pervazı mutlaka düzeltiyoruz. Mutlaka. Ve iki omuzu birleştiriyorum. Yayınımızı YouTube'da kaydediyoruz. Bütün yayınlarımıza YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Kumaş Fırsatı kanal adımız. PAF'ta çime ayağı var mı? Arkadaşlar kırmızı şeyli. Var. Onun adı ne? Var. Böyle kırmızı tekerlekli bir ayak var. Bu arada bunun Reels'ı da var tabii ki. Ya olmaz olur mu? Ben şimdi hemen size Instagram'dan lütfen Reels'larımızı izlemeyi, beğenmeyi, Instagram'da bizi takip etmeyi eğer yeni katılımcıysanız aramıza. Şimdi Instagram'da şöyle, sen de göster. Şimdi biliyorsunuz Instagram kanalımız. Instagram kanalımızda da burada Reels'larımız var. Şurada çoğunda zaten başında başlıklarımız var ne anlattığına dair. Bu da benim bu arada merak edenler için. Şimdi söylüyorum. Şu değil, bu reçmeydi. Çima dikişi. Bahsettiğimiz ayak bu. Sen bu videomuzu izleyebilirsin. Pafta da aynı kullanımlı, Singer'de de aynı kullanımlı. Ayarları nasıl yapacağınızı gösterdiğimiz haliyle. Pafta da gizli dikiş ayağını çim ayağı olarak kullanıyoruz. Pardon, Singer'de. Evet, iki omuzu diktim. Hemen overlock'unu çekiyorum. Böyle kol manşetleriyle falan aslında böyle bir saatte gerçekten çok şık bir tunik dikiyoruz şu anda. Çift iğnem zikzak dikiyor ama reçme yapmıyor. Nedendir? Reçmeyi düz dikişte yapar arkadaşlar. Sema Hanım sorunuzu anlayamadım ama Sorunun tekrar çok sorarsanız. şey gelmedi bana. Tamam. Pardon, Pervaz'a da bir overlock çekecektim. Pantolon etek diker misiniz diye yani. Bu cuma arkadaşlar, bu cuma videomuz yayında. Pantolon etek diktik. YouTube kanalımızda bu cuma yayında. Paf kendi ipini kesiyor. Değil mi? Evet, paspor. Paspor pardon. Şurada şu tuşu var. Şuna tıkladığın zaman otomatik kesiyor.
Passport gerçekten çok çok güzel İğne bir içeride makine. konumu var. Hız ayarı var. Yarım devir değil herhalde değil mi? Tam devir. Tam devir. Tam devir Arkadaşlar passport. ev tipi makinalarda yarım devir, tam devir arasında hiçbir fark yoktur. Bir dakika. Bir saniye. Şimdi tekrar söyleyebilir misin? Gitti benim yayınım. Ev tipi makinalarda tüm markalardan bahsediyorum. Yarım devir ve tam devirde pek bir fark yoktur. O sanayilerde büyük fark yaratır. Bizlerde sistem aynıdır. Biri tam tur dönüyor, biri yarım tur dönüyor ama dikiş kalitesi aynıdır. O yüzden çok sıkıntı yapmayın. Evet, overlock'umu da çektim. Şimdi şu pervazı omuza tutturmak için bakın. Hani normalde böyle yapıp şuradan dikiş atıyorum ya. Şöyle bir yöntemi de var arkadaşlar. Bakın şöyle çeviriyorum. Şuradan bu pervazı buraya tutturuyorum arkadaşlar. Düz dikişte ucundan. İzleyicimiz demiş ki sanayiye göre daha yavaş. Tabii sanayi Tabii çok ki daha az. yani. Ev tipidir bunlar. Degaje yaka tulum diker misiniz diye sormuş Çiğdem Hanım. Tulum dikeceğiz. Tulum diktik. Diktik, bir tane daha dikeceğiz. Dikecek miyiz? o Reşit, diktiğimiz, tulum mu istiyorsun? hatta o diktiğimiz Aa, tulumu bana evet. diktik. Bir O tane daha hamlelere de uygun bir dikeceğiz. tulumdu. Çok güzel, çok basit bir tulum modeli var arkadaşlar. Onu yakında dikeceğim. Tamam. Haftaya şimdi büzgülü elbise sözü verdik. Tulum da yapabiliriz aslında. Evet bakın şu şekilde çevirdim pervazlarımı. Şu anda ön ve arka pervazlarım bu şekilde hazır. Şimdi kolları dikeceğim. Bakın tuniğim şu şekilde hazır arkadaşlar. Bunu üstten dikişle geçebilirsiniz. Ama zaten ütüyü vurduğunuzda bu Da dümdüz düzelecek. duracaktır. Bakın tuniğimin ön piresi bu. Önü. Ben şuraya içten birkaç iğne takayım. Rahatsız ediyor beni görüntü. Yani daha şimdi yeni katılanlar vardır. Dediğim gibi biz dikiş dikerken ütü yapmıyoruz zaman kaybı olmasın diye. Canlı yayın olduğu için. Normalde hızlandırılmış YouTube videolarımızda yapıyoruz ama burada yapmıyoruz. Sizlere tavsiyemiz tabii ki bir yandan ütü yapmanız. Önce dikiş sonra ütü. Evet. Önce dikiş overlock sonra ütü. Üçlü sıra. Bakın. Ön tarafımız Sıralama böyle. dikiş, overlock, ütü. Arkası böyle. Şimdi kolları takıyorum arkadaşlar. Kolu şöyle düz olarak önüme seriyorum. Alıyorum. Bunu da düz katlıyorum. Bedene yayıyorum. Dikiş payı arkaya gelecek. Şöyle ortadan açıyorum. İğneliyorum. Güzelce dikiyorum. Dikiş makinesi almayı planlıyorsanız şu an Filiz Hoca'nın kullandığı Passport bugün ya da yarın kampanyaya girecek. Web sitemizde beklemenizi tavsiye ederim. Çok çok güzel bir makine. Böyle hatta şey anlatıyordum işte şimdi doğum yapınca bir süre evde olacağım için işte daha demin diyordum. O yüzden Filiz mi ablaya. makine almak Evet istiyorsun? yani bir sürede evde olurum. Biraz kendimi geliştireyim. Çok iyi olur aslında ya. Annem de geçen şey diyor. Peki bu kaç malzemelerini ne yapmayı düşünüyorsun? Hani artık dedi. Dedim ya onları da yapacağım. Bebeğe de bir yere bakarsın. Ama şimdi iki anne var yani. İşte biraz o yüzden de rahat. Evet ama şey yani sonuçta Annesi, kayınvalidesi. bu sefer biraz da daha bir tecrübem tabii. Bu sefer tabii bir ki çocuğumuz daha yani. var elimizde, o ayrı ama yaşayıp göreceğiz. Ama yaparım herhalde diye tahmin ediyorum. Ali ile punch yapıyordum. Neyse. Bu fındıkla da belki dikiş yaparım. Ümidini kırmayalım ne diyeyim. Hani bir yandan çalışmaya da devam edeceğimi düşünürse hepsi bir arada olmaz tabii. Yani işte. Ama her zaman beni arayıp sorabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Evet. Makas var arkadaşlar. Görüyorsunuz hemen kesiyor. Diğer kolda takıyorum. Passport 3.0 tam adı. Arkadaşlar bu benim kızım dediğim bir makine. Filiz Hoca'nın en sevdiği %100 makine ne diye sorarsanız bu. önerdiğim bir makine. Alt grup değil, en üst grup değil, orta grup. Her şeyi barındıran bir makine. Kalitesi de çok güzel, dikiş kalitesi.
süpersiniz, harikasınız. Böyle tunik ve elbiselerde roba yapabilmenin pratik yolunu paylaşır mısınız? Robalı elbise videolarımız var arkadaşlar YouTube kanalımızda. Lütfen onları seyredin. Hatta bir pazen elbise dikmiştik. Farklı bir roba kullanmıştık. Bir kez güzel bir çiçekle viskondan Evet. dikmiştik. Yani hatırlıyorum, çok robalı güzeldi. birkaç modelimiz var. Overlock kaç iplik olursa iyi olur? Arkadaşlar normalde 3 iplik kullanıyoruz. 4 ipliği ben genelde elastik kumaşlarda, penyelerde, jarselerde, trikolarda dikiş yapmıyorum. 4 iplikte dikiyorum. Makinamız kampanyalı olarak stokları yenilenecek. Zaten Instagram'ı ya da web sitemizi takip ederseniz yeni kampanyalı fiyatını göreceksiniz. Şu Overlock'unu anda hemen çekeyim. yanlış bir bilgi vermeyeyim. Takipte kalın. Instagram'da bildirimlerinizi kesinlikle açın. Hikayelerimizi izleyin. Çünkü oralarda çok fazla kampanya videoları, işte kumaşlardan fazlasıyla bahsediyoruz. Böyle bu tarz dikiş videoları çokça paylaşıyoruz. Keyifli de oluyor. Arada ben buradan bir şeyler paylaşıyorum. Arkadaşlar yani öyle bir Reels çekiyoruz ki bildiğiniz canlı yayın çeker gibi. Tabii. Ben memnun olsam da Reşte memnun olmuyor. Hadi şuraya bir daha şöyle yapalım. Olmadı abla böyle yapalım. Işık olmadı. Ya inanın Uğur gibi değil yani. Çok profesyonel. Bu makinenin içinden gizli fermuar ayağı çıkıyor mu? Çıkmaz. Arkadaşlar onlar opsiyonel ayaklardır. Ekstra fermuar almanız ayağı gerekiyor. çıkıyor. Tabii normal fermuar ayağı çıkar. Gizli fermuar ayağı opsiyonel. Evet. O Onun hiçbir için ayrıca makineden almanız gerekiyor. çıkmıyor. Evet. Bu arada Puff ve Singer bu tarz aksesuarları bizim web sitemizde mevcut. Birçoğu mağazamızda da mevcut. Bilginiz olsun. Tabii arada sırada mağazada stoklar tükenebilir. Hani %100 her zaman vardır diyemeyebilirim ama web sitemizde hep var. Şu hep bazı yerleri sıfır dikmişim arkadaşlar. Onu hemen tekrar bir dikiş geçeceğim. Canlı yayın videolarımız YouTube'da kayıtlı olacak. YouTube kanalımız Kumaş Fırsatı. Oradan yayın bittiğinde izleyebilirsiniz. Geçmiş bütün videolarımızın hepsini izleyebilirsiniz. Düşünün pandemiden beri canlı yayın yapıyoruz. 350 idi değil mi Uğur? Video geçen hafta bakmıştık ya, son hafta. Evet. Video var. Yani pandemide her gün yapıldı. Sonra haftada 1'e, önce haftada 3'e düştük. Sonra haftada 1'e düştük. Şimdi haftada 1'de stabiliz. Haftada 2'ye, şimdi 1'e düştük. Evet. 340. Bu 342. videomuz oldu. Evet. Overlock'umu da çektim. Şimdi hemen koltuk altında dikişler birbirine denk gelecek şekilde önce koltuk altından bir iğneliyorum. Kumaşımızın kodu başa tutturulanda yazıyor. SRG 22437. Hemen söylüyorum. Tüm bedeni bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Kumaşımız saten. Fizyoloji şimdi düz dikişini yaparken ben size kumaştan tekrar bahsedeyim. O da manşetler. Önce kolu dikiyoruz, sonra manşetleri takacağız. Uğur sen ütüyü bir tak da ben bunu yakasına bir ütü vurayım. Rahatsız etti beni. Tamam sen onu yap. Ben o sırada size biraz kumaştan bahsedeyim. Dur, iğnesiz bir yerini alayım diyeceğim ama iğnesiz bir yeri yok. Şuradan göstereyim kumaşımızı. Şöyle üzerindeki gabardin dokusunu görüyorsunuz. Şu verevine çizgilere gabardin dokuma diyoruz. Parlaklığını da umut ediyorum ki yansıyordur, ben ekrandan görüyorum. Saten kumaş, böyle tiril tiril. Kesinlikle böyle incecik değil ama kesinlikle kalın da değil. Tam bir yazlık kumaş. Astar gerektirmez. Alt taban rengi bej, üzeri siyahlı leopar desenli. Çok şık bir kumaş. Likrası bakayım. Yok. Denilecek yok. Evet. Kumaşta likra yok. Dökümlü tiril tiril çok güzel bir ürün. Saten. Böyle tekrardan göstereyim. Yani bundan 10 sene sonra da rahatlıkla bu model olur, bu desen olur. Evet. Bundan 10 sene önce de vardı. O yüzden Yani hani modası modası geçmez. hiç geçmeyecek bir desen. Güzel. İsterseniz bence abiye bile rahatlıkla yapılır. Onun dışında elbise, etek, tunik, gömlek, kimono, pantolon hepsi yapılabilir. Peki ben o sırada çok teşekkür ederim. Sizi özleyeceğim yazmışlar Reşide Hanım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben hiç orasını düşünmemiştim Reşide ya. Yok buluruz bir çözüm. Ben zaten geleceğim. Ne yapalım? Uğur'la eve geliriz artık. Yapacak bir şey yok. Ben zaten geleceğim.
Değil mi? Değil mi Taşınabilir Uğur? zaten. Yani. Ben de taşınabilirim. Kendim gidebilirim yani. Eve gideriz, evde yaparız canlı yayınları. Bahçede yaparız. Reşit'in bahçesi aynen. varmış. Daha güzel böyle. Oo, mis gibi serin serin. Bize yanlar zamanlar misafir geliyoruz hocam. Tamam da canım, her hafta Her misafir zaman mi olur? bekleriz. Her zaman. Sonra çıkışta da işte biraz bebeğe bakarsınız. Bakarız akşama kadar ne işimiz var, geldik mi İyi bütün olur. gün oradayız. Aynen. Bebeğe bakarız, sen de dinlenirsin Aynen. biraz. Daha belki de 2 ayımız daha var. 2 ay daha buradayım. Sıkıntı yok. Canım Reşit bir ay sonra da burada olur, siz merak Olur, olur, etmeyin. evet. Doğum yapar, bir ay sonra buraya gelir. Biz şu anda 38-42 beden arası. Değil mi yani? Yani. 42 mi? 40-42. 40-42 beden arası diktik. Biz 2 metre kumaş kullandık. Böyle. Kolay gelsin. Gerçekten çok güzel işler çıkartıyorsunuz. Sizden çok şey öğrendim. Hepiniz çok iyisiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hem izleyicimiz. Biz teşekkür ederiz. Demiş ki Hamiyet Hanım. Merhabalar hocam. Makinem yeni Singer 6110. Kalın kot kumaşta iğne kırıyor. Neden acaba? Ya kalın iğne kullanın arkadaşlar. Kot iğnesi var. Kot iğnesi kullanın. İnce iğne olduğu için de kırıyor olabilir. Yoksa kumaşa göre kırmaz iğneyi. Başka bir sıkıntı vardır. Elif Hanım yine bekleriz. Çok teşekkür ederim. İzlediğimiz demiş ki mağazanıza 2 kez geldim. Çok şekersiniz demiş. Teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Yani geliyorsunuz. Ben burada genelde çekimlerde ya da öğrencilerle oluyorum. Bana merhaba yapıyorsunuz. Sağ olun. Çok ilgilenemiyorum. Üzülüyorum sonra ama tabii genelde kurs günleri burada oluyorum ya da çekim günleri. Maalesef başımı kaşıyacak vaktim olmuyor. Manşet için yırtmaç yeri bırakmadınız hocam yazmış. Yırtmaç yapmayacağım. Manşet takacağım sadece. Hemen söylüyorum. Peki beden büyürken kaç santim pay vereceğiz? Arkadaşlar bakın kendi ölçünüze göre lütfen, biz hazır kalıp çalışmıyoruz. Hazır kalıpta her bedende 1 santim oynar. Biz ne yapıyoruz? Kendi ölçümüzü alıyoruz, 4'e bölüyoruz. Artı 2 santim bolluk payı veriyoruz. 2 santim standart arkadaşlar. Göğüs ölçünüz 120 mi? 4'e böldünüz 30 çıktı. 2 santim bolluk payı veriyorsunuz. Göğüs ölçünüz 90 mı? 4'e böldünüz 22 falan çıkıyor galiba. Değil mi yavrucuğum? 22,5 çıkıyor mesela. Artı 2 santim veriyorsunuz 24,5 oluyor. Yani bunun biz beden ölçüsü vermiyorum ben. Kendi ölçünüzü 4'e bölüp artı 2 santim ekliyorsunuz. Bolluk payımız sabit arkadaşlar. Daha bol isterseniz daha da bol yapabilirsiniz tabii ki. Bizim ölçü alımıyla ilgili kısa kısa reels'larımız var. Instagram kanalımızda. Hani uzun videoyu seyretmek istemiyorsanız da. Onları yayınlamıştık değil mi Reşit? Tabii. Kısa kısa reels'lar çekmiştik. Böyle Reels'larda manken, şu mankenin Evet. resminin olduğu. Üzerinde yazıyor zaten ne ölçüsünün alındığı. Daha şimdi hemen göstereyim size. Fizyolojik Hemen yaparken. şunu. Şunlar. Mesela beden kalıbına göre ön roba, arka roba nasıl alınır? Drapaj için uygun manken nedir? Bakalım. Göğüs ve bel ölçüsü nasıl alınır mesela şu videomuz? Bu videomuz basen ve bel düşüklüğü nasıl alınır? Kol ölçümüzü nasıl alırız? Omuz ve boyun ölçüsünü nasıl alırız? Gibi birçok videomuz var. Mesela çocuk kıyafeti soranlar için de mesela şu videomuz çok tatlı bir çocuk kıyafeti videosuydu. Yine aynı şekilde Fisto'dan bir etek dikmiştik. Onu şu. Aynen. Bu da çocuk videosu. Çocuk videosu değil, eteği videosu. Burada yine çok tatlı bir viskon etek, viskon kumaştan 6 yaş Defne'ye etek dikmiştik. Tabii canlı yayınlarında kullandığımız tüm kumaşlarımız
Kumaşmısat.com'da mevcut ya, arada sırada bitebilir ama bu kumaşımız mevcut. Kumaşımızın kodunu başa tutularına ekledim. SRG 22437. Arama bölümüne bu kodu yazarak kumaşı bulabilirsiniz. Dilerseniz bize WhatsApp ya da DM'den de yazabilirsiniz. Arkadaşlarım size kumaşımızın linkini atacak. Evet, şu manşetleri de dikeyim. Evet arkadaşlar, manşetlerim bunlar. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Şuradan dikiyorum. Öncelikle. Yine kaydı. Hocam tunik ve elbiselerde roba yapmak zor mu? Bu yöntem mi yoksa roba? Arkadaşlar roba yapmak da kolay. Dediğim gibi videolarımız var. Onları seyredin. Yani hepsinin duruşu farklı, şık. Ama bu mesela çok kolay ve çok şık. Hani bunu sıfır kolda da kullanabilirsiniz. Kısa kolda da, uzun kolda da. Elbisede, tunikte yani her şekilde kullanılabilecek bir pile bu. Ve şık duruyor. Özellikle büyük göğüslü bayanlar bu pileyi tercih edebilirsiniz. Pileyi göğsünüzün yarısına kadar, ucuna kadar indirin. Büyük göğüslü bayanlar. Oradan aşağı olursa göğüsleri de büyük göstermez. Overlock ayarlarıyla ilgili çok fazla videomuz var. Hem YouTube'da hem Reels'ta. Şimdi ben desem ki Firuze Hoca'ya ayarları gösterir misin? O diyecek ki her şeyde değişir. Her kumaşta değişir. Kesinlikle. O yüzden net bir şey söylemez. Her makinede bile değişir arkadaşlar. Ama yine de yani bu kumaş için ne yaptığımı bir göstereyim size ayarını. Manşetimi ikiye katlıyorum. Evet. Kolu alıyorum. Dikiş kısmına denk gelecek şekilde içine yerleştiriyorum. Ve Çepeçevre dikiyoruz. evet, önce buraya bir iğne takıyorum. Çok yaşa canım. Uğur bir 10 saniye tutabilir misin? Manşet biraz dar olmuş sanki. İyi misin? İyi miyim? Şöyle iğneliyorum arkadaşlar. Manşetim sanki biraz dar olmuş. Yeniden kesmeyeceğim. Vaktimiz azalıyor. Çünkü böyle bir kararımız var. 1 saatte bitireceğiz diye. Bir tık geçtik ama çok sohbet ettik bu sefer. Şuraya Bir de hemen, bu çok detaylı bir model. tabii, şuraya da hemen bir pile atıyorum. Ama sen sonra tekrardan mı kesip düzeltecek misin? Yo, böyle bırakacağım. Ha. Pile atıyorum buraya. Ha, pile attın oraya. Tabii pile attım buraya. Mesela madem dar geldi. Yani pile atıyorum ve dikiyorum. Okey, tamam. Göbekli bayanlar nasıl model elbise ya da tunik giymeli? Vay, moda tası soruları. Ben moda söyleşisi yapmamız lazım o zaman bayanlar. Değil mi Reşiteciğim? Evet. Düşünüyorum. Ben de şu an göbekli olduğum için düşünüyorum ama yani ben ne rahatsızlığını giyiyorum şu anda. Neyin içine girebiliyorsam onu giyiyorum. Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum bunu. Belden kesik elbiseleri tercih edin. Ya da dediğim gibi mesela önden pileli bu elbise göbeği kapatır. Çünkü ön geniş oluyor. Bakın arkayı aynı yaptık. Arkayı normal bedenimize göre yaptık. Ama önde pile verdiğimiz için düşünün. Önde bir 10 santim genişlik oldu.
Bu da ne yapar? O 10 santim genişlik öndeki göbeği kapatır. Abi zayıflıyoruz. Ya da bir seçenek tabii o da. Dağları yapıyoruz. Zayıflamak istemiyoruz belki. Uğurcuğum Allah Allah ya. Öyle olmasın. Yani diyet yapmak istemiyoruz belki. Yiyin o zaman. Yiyeceğiz zaten. Kol ucuna lastik yapsak olur mu? Olur. Tabii İpe ki lastiği olur, mesela tabii güzel ki. olur. Değil mi? Nasıl isterseniz. Ben böyle bir model tercih ettim. Ama bunu düzelteceğim sonra kesin. O yüzden overlock'unu çekmeyeceğim arkadaşlar, bilginiz olsun. Tamam. Evde kendi dikenler için illa sanayi tipi overlock mu gerekiyor yoksa Hayır, ev tipi tabii ki. sünger overlock'ta iş görür mü? Arkadaşlar bakın, Hem tecrübe hem el alışkanlığı hem de gözü mezura gibi gerçekten böyle yamuk da görmüyor yani. ama şimdi 26 yıl oldu benim. Ama tabii yani ki de tabii yani yani hani. 26 yıl yani bir ömür Tabii. diyeyim ben size. Oldu. Hani o yüzden ya ben yapamıyorum, ben acemiyim, kötüyüm falan diye düşünmeyin. Hani ben bir de 26 yıldır hep dikişle haşır neşirim. Nakış olsun, mefruşat olsun, makine eğitimleri olsun. Hep yani makineyle haşır neşirim. Ama mesela düz dikiş dikmekte zorlanırsınız. Ben açıkçası biraz zorlanıyorum. Bunun için bir şu boyda, gerçekten şu boyda çeşit çeşit de var. Mıknatıs var. Tam bütün makineler oluyor. Şuradaki Evet. gördüğünüz metal aksamın üstüne koyuyorsunuz. Kumaş da kaymıyor. Hemen Fıstık geliyorum. gibi. O kadar rahat dikebiliyorsunuz ki gerçekten çok çok güzel. Şimdi Filiz Hoca şeye gitti. Ne denir ona? Ütüye. Ütüye gitti. Ben tekrardan size yeni gelenler vardır belki. Kumaştan bahsedeyim. Kumaşımız saten. Üzerinde leopar desenleri var. Alt taban rengi bej. Çiften kumaşımız. Bunu ayrıca belirtiyorum. Çiften ne demek? Şimdi tekense kumaşlar 90 santimdir. Genel tabirdir bu. Çiftense bir kumaşa direkt çiften de denebilir. Bu 135 santim, 150 santim, 135 ile 150 santim ve onun üzerindeki giyim kumaşlarının hepsine çiften kumaşı denir. O yüzden bu kumaşımız da çiften kumaş olarak geçiyor. Web sitemizde de her kumaşımızın detayında o kumaşımızın en, gramaj, tür bilgisi, rengi, varsa kardeş renkleri, bunun dışında o kumaşla neler yapacağınız bilgilerin bütün açıklamaları mevcut, detaylı resimleriyle. Biliyorsunuz Instagram'da da, ya aynı zamanda web sitemizde de var, çoğunda var, hepsinde yok ama web sitemizde çoğunda var. Şurada mesela örneğin, şu resme bakalım. Burada, tamam şimdi nasılsın? Burada mesela atıyorum bu ilk ilk postumuz. Burada şöyle üstüne tıkladığınızda görüyorsunuz birçok etiket çıkıyor. Bazen böyle fiyatlar soruyorsunuz çokça. Şuradaki ilk posttaki şuradaki çanta tuşuna tıkladığınızda o görselde olan kumaşlarımızın bütün detaylarını görebiliyorsunuz. Evet, geldi. Genelde hep ikincisinde de sesli olarak dinlerseniz burada benim anlatımımda videosunu görürsünüz. Burada da kodları olur. Genelde hep bu sistemde işliyor bizim post paylaşımlarımız. Bilginiz dahilinde olsun. Hepsini hiç değişmez. Hep böyle detay görselleri vardır. Altında da kumaşımızın kodu, mesela bu indirimli kumaşımızmış. 49.90'ın çok güzel bir kumaşmış. Yine bunda da ilk görsele tıkladığınızda şöyle karşınıza kumaşımızın detayı çıkacak. Ve şöyle tıklayalım. İnternet sitesine gör dediğinizde direkt web sitesinde ürünümüzü görebiliyorsunuz. Bu ürün 49.90'a son 6 metre kalmış. Kumaş çok güzel bir saten. Krep. Teşekkür ederiz. Evet, Uğurcuğum bitti. Hocam tebrik ederiz. Teşekkür Dediğim ederim. aparat düz dikmek için soruyorsanız mıknatıs diye geçiyor. Şöyle bakın. Arka yakamı şöyle göstereyim. Zaten matmazele giydireyim. Direkt arama bölümüne mıknatıs Orada yazarsanız Ki onunla ilgili de Reels'larımız var. Mıknatısla ilgili. Değil mi Reşte? var olmaz olur mu? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Tuniğim bitti, hazır. Evet. Kol manşetleriyle hemen şöyle çeviriyorum. Hemen söyleyeyim, eğer overlock makineniz yoksa normal dikiş makinenizde zikzak konumunda sürfile dikişi yaparak da çok güzel oldu. Evet, bakayım. Muhteşem oldu arkadaşlar. Ya gerçekten ütü Pilemizde. nasıl Evet, güzel göster. yani ütü Şimdi. hemen. O yüzden Şimdi. ütülemek istedim. Ön pilemiz görüyorsunuz. Manşetlerimiz, arkada yırtmacımız. Yani gerçekten bir sürü şeyli bir tünik Evet. diktik. Normalde Detaylı. bu kadar detaylı dikmiyoruz canlı yayında uzun sürmesin diye. Uğur geldi, canlı yayınlar başladı. İnşallah Aynen. bundan sonra her hafta yine buradayız. Haftaya çarşamba günü
Büyük ihtimalle ya tulum dikeceğim ya büzgülü elbise dikeceğim. İkisinden birine karar vereceğiz Reşte ile birlikte. Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım Hadi 100.000 lütfen. olmamıza çok az Yani kaldı. YouTube kanalımıza abone olmuyorsunuz. Bu bizi üzüyor. Lütfen. İzleyenlerin Özellikle %60'ı. Uğur'u çok üzüyor. Yani izleyenlerin %60'ı YouTube kanalına abone olmuyor. Uğur bütün bu istatistikleri çıkartıyor. Oradan bakıyor, Görüyorum, biliyor, hakikaten her şeyi görüyor. biliyorsunuz. Her şeyi görüyor. Yakalıyor. Kaçmıyor kesinlikle gözünden. Filiz Gökdemir Tasarım benim Instagram sayfamın adı. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.